Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce geleneksel selamlamamızı yapalım. Sena Doğan, Ferhan Evgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel Helio, Umutcan Dikenyol, Emir Hakan Öksüz, Sadri Alışık ve Find the Light in the Dark'a kanalıma üye katılımıyla destek oldukları için canı gönülden teşekkür ederim. Bu hafta taslak videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci kitap Kralların Çarpışması üstünden ilerlerken benim için en heyecanlı kısımların cam mumlar ile ilgili silinmiş pasajlar olduğunu söylemem gerekir. Sanırım cam mum meselesini seviyorum. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Cam mumlar Üstad Cresson. İkinci kitabın giriş bölümünde Üstad Cresson'in cam mumlar hakkında bilgi verdiğini okuyoruz. Ekranda paylaştım. Pov'un bir bölümünden sonra balkondan içeri giriyor ve ejderha camı mumunun yandığını görüyor. Verdiği bilgiye göre Hisar'da yemin eden her üstada bir tane cam mum veriliyor. Bu da onlara bilgi ve alçak gönüllülük hakkında gerçeği hatırlatması için bir simge vazifesi görüyor. Hatta her sabah mumu yakmaya çalıştıkları bir ayin var ki bu derse her gün hatırlasınlar. Cresson da yıllar boyunca bunu yapıyor derken 2 hafta önce mumun yandığını görüyor. Bu sanırım ejderhaların doğmasına denk geliyor ki zaten kırmızı kuyruklu yıldızın da göründüğü andan bahsediyoruz. Üstadın bölümünde kitaplarda bu konu üstünde duruluyordu zaten, cam mumlar silinmişti. Şu ana kadar üstadlara bir tane mum verilip her gün ayin gibi yakmaya çalışmaları dışında verilen bilgilerde yeni bir şey yok. 4. kitapta okuduk bunu ama bundan sonrasında işler daha farklı bir hal almaya başlıyor. Bölümde üstad uyumaya gitmeden önce kitap versiyonu şöyle yazıyordu. Kuyruklu yıldızın kabusların ortasına göz kamaştıracak kadar canlı parıldayan kırmızı ve ateşli ışığını gözlerini kapattığında bile görebiliyordu. Taslak versiyonunda ise şöyle. Ancak gözlerini kapattığında göz kapaklarının iç kısmında sürekli yanan cam mumun soluk parlak alevini hala görebiliyordu. O izlerken rüyalarının karanlığında kırmızı, ateşli ve canlı bir şekilde kuyruklu yıldıza dönüştü. Ayrıca ziyafete düştükten ve Melisandre ona yardım ettikten sonra da silinmiş bir başka cümlemiz var. Cam mumun neden yandığını, kuyruklu yıldızın ne işaret ettiğini biliyor. O senden daha bilge yaşlı adam. Kitap versiyonundaki son pasajın bu cam mumların ithafen yazıldığını görebiliyoruz şimdi. Ve kırmızı kadın ona acıyarak bakarken, kırmızı gözlerinde mum alevleri dans ederken miğferindeki çıngıraklar aptal, aptal, aptal diye çınlıyordu şimdi. Martin camın üstünden bazı işaretler vermek niyetinde görünüyor. En azından niyeti geçmişte buymuş. Eski taslak videolarından hatırlarsınız, bahsetmiştim. Yazar Hisar'ın tat oyuncuları olduğunu ve kendi gizli bir gündemi olduğundan bahsediyordu. Hatta bunun Güneyli itiraz kuramını destekleyen bir açıklama olarak görmüştüm. İkinci kitapta bu ve belki daha fazlası için bir altyapı kurmak için kullanmışa benziyor tüm bunları. Burada her üstada bir cam mum verme fikrinden de vazgeçmiş gibi. Aslında bu bana biraz doğru bir karar gibi geldi. Zira bunlar tam sayı bilmesek de belki dünyada yüzlerce olabilir ama Hisar'dan her mezun olan üstada bir tane verecek kadar çok olduğunu sanmıyorum. Mumların yapım sırlarının Valeri ile beraber yok olduğunu farz edersek bunu çok akla yatkın bir şekilde açıklayamazdı yazar. Gerçi çok imkansız da olmayabilir. Misal aşağıya zaten ejderha camlarından geçilmiyor. Mumların yapım sırrını biliyor diyerek not düşüp devam edebilirdi. Bu şehir zaten ticaretini de yapıyor. Yine de vazgeçmiş her şekilde. Benim asıl merakımı cezbeden şey Melisandre'nin bir cam muma sahip olup olmadığı. Kendi povunda bunu görmedik. Lakin böyle birinin buna sahip olmaması bana çok doğru gelmiyor. Belki de birçok şey aslında doğrudan alevleriyle değil de mum ile görüyordu. Sonuçta gene işin içinde alev var yani. Tabi Stannis'i bulamamasını açıklamakta zorlanabilirdi yazar ama onu da cam mumların surda işe yaramaması şeklinde bilgiyle halledebilirdi kanınca. Neticede kuzeyin güçlerinin faal olduğu yerlerde ateş güçlerinin çok işe yaramaması gerekirdi ki Melisandre'nin surda hala alevine bakınca bir şey görmesini bu yönden yadırgıyorum. Ama istediği şeyleri arayıp göremiyordu. Belki de bu sebepledir. Konuyu çok dağıtmadan devam edelim. Cam mumlar Tyrion kısmına geçiyoruz. Yayımlanan kitaplarda cam mumlardan ilk olarak ikinci kitapta Dany'nin Zaro ile görüşmesinden haberdar oluyoruz. Lakin 4. kitaba kadar başka bir bilgi ve bahis geçmiyor. Fakat taslaklara bakıyoruz ki ikinci kitabın daha girişinde cam mumlar tanıtılıyor. Ve Dany bölümü dışında 2 kere daha bu konunun bahsini görüyoruz. İkisi de Tyrion bölümünde. Taslakta her üstada bir tane mum verildiği için Parsel'in de kendi mumu var. Tyrion Cersei'nin midesini bozmak için üstadın odasına ilaç çalarken bu cam mumun yandığını görür, ilgisini çeker. Lakin üstad geldiği için inceleme fırsatı bulamaz. Rafların arkasında gösterişli bir laka paravanın arkasına gizlenmişken oymalı mermerin bir rafın üzerinde siyah uzun bir mumun yağdığı penceresiz küçük bir girintiye rastladı. Bir şey Tyrion'da onu daha yakına incelemesi uyandırdı ama zamanın azaldığını biliyordu.
Aceleyle masaya doğru geri çekildi ve bir yumurta daha soyarken Yüce Üstad Parsel merdivenlerden aşağı sürünerek geldi. Bir diğer cam mum sahnesiyle Tyrion'un casusu yakalamak için oynadığı oyun sonunda Parsel'i bir kadına yatakta bastığı bölümde ortaya çıkıyor ki benim için ilgi çeken nokta da tam olarak burası. Lordum, lütfen beni dinlemelisiniz. Hepiniz tehlikedesiniz, büyük tehlike. Diğer bilmediğiniz o kadar çok şey var ki. Sırlar, gizlenmiş gizemler, cam mum yanıyor. Bu doğru, yemin ederim, beni bağışla ve size meclise göstereyim. Beni hemen Eskişehir'e göndermelisiniz. Bakın, bu kısım üstadların gizli güdemleri olduğu gerçeğini harika bir şekilde ortaya çıkartan bir pasaj. Dahası Güney itirazı kuramını da neredeyse onaylayacak kadar güçlü bir işaret. İki silinmiş pasaj daha vereceğim. 2. Bran Pov'unda Kuzey Lordları arzularını bildirmek için kaleye geldiğinde Leobald Talhart'ın ziyareti taslakta biraz daha farklıymış. Saatler gibi gelen bir süre boyunca hava durumu alametlerinden ve halkın gevşek zekasından bahsetti. Üstadının Hisar'ı ziyaret etmek için onu terk ettiğinden yakındı ve yeğeni Benfred'in savaş için nasıl kaçındığını anlattı. Vereceğim ikinci pasaj ise aslında daha çok bir hatırlatma. Theon'un silinmiş sahnelerinden bildiğiniz bir kısım. Eski üstadı Kalen'in sorduğunda Aeron'un verdiği cevap şuydu. Denizde uyuyor. Kuzgunlarla artık Vendem ilgileniyor ama bir üstadın işi nedeniyle güneye Eskişehir'e gitti. Bunun gizli üstad gündemiyle alakası olabileceğini söylemiştim. Zira üstadlar çoğunlukla görevli oldukları lordları bırakıp Hisar'a gitmezler. Bu alışılmadık bir durumdu. Görüyoruz ki tek giden Vendemir değilmiş, başka üstadlar da gitmiş. Her üstadın bir cam mumu var ve bunun onlar için simgesel bir anlamı da var. Lakin belki başka bir şey işaret eden korktukları bir şey de var. Üstad Parsel cam mumunun yanları fark ettiğinde hemen çekip gitmese de Hisar'a gitmesi gerektiğini farkında. Tyrion'u uyarıyor ve herkesin tehlikede olduğunu söylüyor. Sırlardan, bilmedikleri çok şey olduğundan, gizlenmiş gizemlerden bahsediyor. Talhart'ın üstadı ve Greyjoy'un üstadı da mumun yanını fark eder etmez soluğu hemen Hisar'da almış. Tabi Tyrion kale almıyor, hatta cam mumu fark edip kendisi söndürmüş. Bu sırlar, gizlenmiş gizemler ve büyük tehlikeler tabii ki ejderhalardan başkası değil. Ejderhalar ve büyü. Üstadların büyüden nefret ettiği için mi ejderhalardan nefret ettiğini ya o tam tersi mi olduğunu bilemesem de ikisine karşı bir nefretleri açıkça var. Neticede ikisi aynı kapıya çıkıyor. Deni'nin ejderhaları doğdu ve kırmızı kuyruklu yıldız ortaya çıktı. Ateş büyüsü yeniden canlandı ve bu sayede cam mumlar yandı. Bunu gören üstadlar da bu gerçeği anladığı için diyarın tehlikeye girdiğini ve ejderhalığın geldiğini anladı. Neticede 150 yıl önce ejderhaların yok edilmesine parmakları olduğu düşünülüyor ve yüksek ile ihtimal 16 sene önce Targaryen'i yok etmek için büyük lordlarla komplo kurdular. Bu son hamle 5. Aegon'un ejderha çıkarma girişimi yüzünden planlanmış dahi olabilir. Daha önceki eski videolarda bundan bahsetmiştim. Haliyle Samurol yangınında da üstadların sorumlu olduğunu düşünebilir miyiz? Gerçi hala yüzsüz adamların da bir şekilde dahil olduğunu inanıyorum. Zira hem bir noktada bu ejderha meselesine ve yaklaşan uzun gece dahil olmaları lazım. Hem de iş kaza gibi göründüğü için tam olarak onların çalışma tarzlarına da uygun. Zamanında Hisar'ın konseyi kralın ejderha çıkarma girişiminde bulunacağını yüzsüz adamlar haber ettiyse şaşırmam. Tabi ejderha karşıtlığını biliyorlarsa. Neyse, bu konuyu çok da dağıtmayalım gene. Günün sonunda Martin bu pasajın hepsini sildi ve sadece Zaro'nun cam mum yanıyor sözlerini bu kitapta bıraktı. Üstadların kendi özel camları olmadığı için de mumların yandığını şu ana kadar fark eden tek üstad Marvin'in kendisi. Haliyle üstadlar daha panik atak geçirmedi. Bir sonraki kitapta bu olabilir çünkü sonuçta Hisar'da hala cam mumlar var ve bu cam mum yapma girişimi ayinleri hala mevcut. G.S.'de zaten halihazırda birçok mesele işlendiği için cam mum meselesinin tanıtılmasına kitapta yer olamayabileceğini düşünüyor. Yazar kitabın haddinden fazla uzamış olabileceğine karar vermiş olabilirmiş. Olabilir belki. Benim fikrimse bazı şeyleri çok erken ortaya koymuş olabileceğine karar vermiş olabilir şeklinde. Daha ikinci kitapta Güneyli komplosu ve üstadların ejderhaların ölümünden sorumlu olmuş olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunması onun tarzına pek uymuyor. Onun üçlü döngüsü neydi? Önce minik dokunuşlar ile çok dikkatli okuyucuların anlayacağı işaretler bırakıyor. Sonra daha az dikkatli okuyucuların görebileceği daha görünür işaretler bırakıyor. Ve sonunda gizem ortaya çıkıyor. Böyle büyük bir komplo ikinci kitapta ortaya çıkmamalıydı. Resmen kabak gibi göstermiş zira. 4. ve 5. kitapta üstad komplosuna dair ciddi açıklamalar var zaten. Muhtemelen 6. ve 7. kitaplarda bunu açıkça göreceğiz. Sem'in Hisar'da öğreneceği sırrın bu konular olduğunu inanıyorum. Şimdi Cersei'nin köstebeği meselesine geçelim. Cam mumları bırakıyoruz. Tyrion'un bulmak için oyun hazırladığı ve Parsel'i sobelediği bölüm aklınıza gelsin. Kısaca bir özetleyelim hemen. Tyrion önce Parsel ile odasında buluşur ve Parsel'e
Marcella'ya Prens Doran ile evlendirme teklifini kopyalarını içeren 2 mektup verir ve üstada her 2 mektubu da derhal kuzgun aracıyla göndermesini söyler. Parsel'in dönmesini beklerken Tyrion kanat sesini duyar ve ardından bir kuzgunun çayırlıktan uçtuğunu görür. Varys yaklaşık 1 saat sonra Tyrion'un yatak odasına gelir ve Parsel'in Tyrion adına Doran'a gizli bir mektup gönderdiğini çoktan öğrenmiştir. Cersei daha sonra Tyrion'a Marcella'yı Doran'a teklif ettiği için kızar ama serçe parmak ve Varys'e anlattığı diğer teklif için kızmaz. Tyrion Parsel'i şaga ile pusuya düşürür ve onun mektuplardan birini Cersei'ye vermekle suçlar. Parsel bunu reddeder, Varys'i suçlar ve daha sert tehditlerden sonra Jon Arryn'in ölmesine izin verdiğinde itiraf eder. Taslakta ise minik bir farklılık vardır. Ekrana koydum. Odadan çıkmadan önce Tyrion ikinci kuzgunun kanat seslerini duyuyor. Kitap versiyonunda tek kuzgunun uçtuğunu görür, ikinci ile ilgili herhangi bir şey görmez ya da duymaz. Pod'u yemek getirmesi için yollar ve Varys peynir bitmeden gelir. Aralarında ilk aşama geçen konuşma kitapta olduğu gibi, sonrasında ise minik bir fark var. Kitapta Varys belki küçük kuşların bana söylemiştir diyerek mektup içeriğini bildiğini söylerken taslakta bilmediğini, kuşlarının söylemediğini iddia eder. Ama kitapta yazıldığı gibi devam eder konuşma. Diğer ayrıntı ise Varys'in kitapta olduğu gibi serçe parmaktan 1 saat sonra değil, çok daha kısa bir süre sonra gelmesi. Pod'un bir koşun peynir almak için mutfağa gidip gelebilecek kadar kısa bir sürede. Kitapta Parsel suçlamaları reddetmiş ve Varys'i işaret etmişti ama 2 mektuptan sadece bir tanesini gönderdiğini biliyoruz. Taslakta ise 2 kuzgun sesini duyduk, demektir ki ikisini birden göndermiş. Varys'in sözüm olan mektup içinde bilmemesi ve bu kadar hızlı şekilde odaya gelmesi Gistev'e göre muhtemelen Martin asıl köstebek olarak Varys'i seçmesinden. Haliyle Parsel sadece Varys'in kurbanı olmuş oluyor. Tabi görünüşe göre Martin en sonunda Parsel'de karar kıldı. Şimdi diğer ufak değişikliklere bakalım kitap taslağında. Reed kardeşler ve ulu kurtlar Jojen ve Myra Reed hasat bayramı için geldiklerinde gece vakti yazın yanına gitmişlerdi. Burada kitaptan çıkartılmış bir ayrıntı var. Ablası şöyle söylüyor. Dikkatli ol Jojen. Babamın ne dediğini unutma. Howland hakkında geçmişte anlatılan hikaye dışında günümüzde çok bilgi sahibi değiliz maalesef. Adam daha piyasaya çıkmadı bile ama çocuklarını gönderdi. Babalarının kurtlar hakkında söylediği şey ne ise ulu kurtlar hakkında bilgi sahibi olduğunu, belki de gizemlerini, doğalarını bildiğini işaret ediyor olabilir. Zira kendisinin unutulmuş esir gizemlere karşı bir ilgisi olduğunu, meraklı olduğunu Myra'nın anlattığı Yüzler Adası hikayesinden biliyoruz. Bu sebeple bu adamın tek vasfının Jon'un aile sırrını bilmekten ibaret olmadığını söylüyorum. Tabi bu pasaj neden silmiş fikrim yok. Bran ve dansçı ile ilgili bir değişiklik de var. Bir diğer minik değişiklik gene hasat bayram için ziyafete giderken Bran dansçı ile gelmek istiyor. Ama Ustad düğün yakışık almaz diye karşı çıkıyor ve söylüyorduk şöyle açıklıyor. Sende bir stak gurur var Bran. Ama sanırım üstadın buna hakkı var. Büyük salondan geçerken hayır seni tüm asalet ve onunla taşıyacağız. İnan bana evlat, böylesi daha iyi olacak. Tabi kitaplarda Bran arzu ettiği gibi dansçı ile geliyor. Belki Martin bu şekilde gelmesinin daha uygun olduğuna karar gereksiz gördüğü tartışmayı silmiştir. Buradan da Dany ve Jorah'a geçelim. İkinci Daenerys povunun sonunda Jorah'ı kendilerini taşıyabilecek gemiler araması için kart rıhtımlarını göndermesiyle ilgili bir değişiklik var. Kitapta Jorah tarçın rüzgarının kaptanı Kuru Mo ile birlikte dönüyor ve Robert Baratheon'un ölümünü Dany'ye bildiriyor. Taslakta ise Martin Jorah'ın Daura Nahares'e dönmesini düşünmüş. Ekrana koydum. Google çevirisi çok kötü ama genel olarak sahneyi anlayabilirsiniz. Kitapta da benzer zaten gemi kaptanıyla geçen konuşma. Robert'ın öldüğü haberini veren Tyroş'u Dauro. Benim için ilginç olan ise Dany'nin onunla Valile diliyle konuşması. Şu ana kadar Dauro'nun bu dili konuştuğunu hiç duymadık ki merak etmiştim hep sebebini. Tabi Dauro burada bir paralı askerden ziyade bir ticaret kaptanı izlenimi veriyor. Bu sebeple muhtemelen ilk olarak hikayede böyle görünecekken yazarın fikri değişmiş. Taslakta hemen Dany'nin hizmetine gireceğini söylemiş. Kitapta ise birliğin ortak kaptanını öldürdükten sonra yemin ediyor. Taslakta bu konuşma sonrası Tyroş yolcunun anlatması için akşam yemeğine davet edilmiş. Şahsen Dauro karakterinin hikaye giriş şeklini değiştirmesinden memnunum. Kendisinin Euron olabileceği kuramı doğru çıkar mı bilmiyorum. Ama bu hale kalsaydı kuramın doğru olabileceği kanaati bende güçlenirdi. Çünkü durduk yerde neden Dany'nin yanına gelip hizmetine gireceğini söylesin ki böyle bir karakter? Bu kadar hızlı ve anlamsız bir giriş neden? Bu adam taslakta muhtemelen ticaret gemisi kaptanı Dany'ye hizmet edeceğini söylemesi manası yok. Lakin bir paralı asker birliğinin kaptanı olarak hizmet etmek için yemin etmesi kuşku uyandırmıyor ve bir anlamı da var. Bu görüşme kartta oluyor zaten. Dany kitaplarda buradayken köle efendinin korsan bir kraldan bahsediyordu. Değişikliğin birbiriyle bağlantısı ve daire Euron kuramı ile bir ilgisi var mı gerçekten bilmiyorum ama bir şey olabilir izlenimi veriyor gerçekten de. Şimdi yeni bir bölüme geçelim.
G-Step'ten doğrudan alıntılıyorum bu kısmı. Jon'un bölümlerinden silinmiş bir pasaj var. Büyük keşif gezisine gitmeden önce Sam, Grant ve Parp'la yaptığı konuşmayla ilgili bir anı. Parp Sam ile yer değiştirmeyi teklif eder ama Grant bu aldatmacının asla işe yaramayacağını söyler. Bu da muhtemelen bir başka kısa silme işlemi, hikaye hiçbir şey katmıyor ama George'u bir sayfanın 2/3'ünden kurtarıyor. Eski videolarda söylemiştim, çıkardığınızda hikayeden hiçbir şey eksiltmiyorsa gerek yoktur zaten, çıkarın gitsin. Martin de öyle yapmış anlaşılan. Jon'un yaşını ele veren silinmiş önemli bir bölüm daha var. Yıllardır Rob mu yoksa Jon mu büyük diye tartışılır. Jon ay olarak daha büyük olmalı malum sebepler ama bu konuda kitaplarda hiçbir bilgi geçmez ama silinmiş pasajda bu açıkça ifade ediliyor. Jon ve J.R. Monman arasında geçen konuşmada Jon'un kaçışından sonra. Günümde bozulduğunu gördüğüm her yemin için bir adamım olsaydı surun savunucusu eksik olmazdı, seni temin ederim. Özellikle de bu sen olabilirdin Jon. Senin yaşın daha büyük değil mi? Sadece birkaç ay ama Rob meşhur doğumlu. Onun Üstad Emin'e paylaştığı şey de bu. G-Step'e göre bu bilginin silinme sebebi muhtemelen Ned'in Jon'un babası olmadığını ele vermesi. Zira Rob'dan daha büyükse o halde isteyen sırasında nasıl anne rahmine düşer ve doğabilir Rob'dan önce. Rob'dan önce doğduysa o zaman isteyen öncesinde anne karnına düşmüş olmalı. Mantıken bunu her karakter sorgulayabilmeli. Bu sebeple Martin'in bunun fazla bir açık işaret olduğunu düşünüp silmesi gayet makul bir yorumlama. Aynı pasajda Üstad Aemon'un biyografisinde de küçük bir değişiklik yapılıyor. Yayımlandığı haliyle küçük kardeşi Kral Aegon'un altını oymaktan kaçmak için Sur'a gitmeyi seçmişti. Taslakta Aemon'la kıyaslanmaktan kaçınmak için onu oraya gönderen kişi Aegon'du. Yayımlanan versiyonda Aemon daha asil bir kişiye büründürülmüş şeklinde yorumlasa da G-Step, bence Aegon da taslakta çok ezik birine dönüşmüş. Martin bu sebeple değiştirdi kanımca diye düşünüyorum. Kralların çatışması taslak bölümlerinde Jon ve Arya arasındaki bağlantıyı işaret eden silinmiş kısımlar da var. 3. Arya bölümünün sonlarına doğru Arya'nın uykuya dalarken Jon'un rüyasında gördüğü bir silinmiş bir pasaj var. Arya'nın gözleri nihayet kapandığında kardeşi Jon da yanındaymış gibi görünüyordu. Ona gülümsedi ama gözlerindeki bir şey üzgün görünüyordu. Ve Arya ona söyleyecek önemli bir şey olduğunu biliyordu. Birlikte söylediler. Kış geliyor. Aynı şekilde bir sonraki bölüm 3. Jon sonunda da Jon'un Arya'yı düşündüğüne dair silinmiş bir kısım var. Birden Arya'nın saçlarını nasıl karıştırdığını hatırladı. Küçük sıska kız kardeşinin şimdi nerede olduğunu merak etti. Terletme amacıyla silinmiş olabilir, açıkçası birbirlerini düşündüklerini gösteren paralel sahnelerden biri olması dışında kendi içinde önemi varmış bir gelmedi. Gerçi Arya'nın gördüğü rüya bir foreshadowing gibi. Ned'in ölümünden sonra daha kötü şilhanelerini beklediğine dair, belki Arya'nın rüyası buna işaret ediyor diye silinmiştir. Erkenden uyarı vermek istememiştir yazar. Jon'un pasajını silme sebebine gelirsek 5. kitapta Arya'nın öldüğünü düşünüyordu ama 2. kitapta yaşadığını düşünerek böyle bir yorum yapmış. Kafasındaki bu duruma ters diye silmiş olabilir Martin. Şimdi başka bir konu olan Sansa'ya geçiyoruz. 3. kitapta Sansa'yı düğünden kaçırıp gemiye götüren Dontos'un kendisidir. Lakin bir sebeple Martin Dontos yerine Sansa'yı kayıkla gemiye götürecek olan kişinin farklı olmasını istemiş. Sansa'nın bölümlerinde Dontos'a kaçışla ilgili diyaloğunda bazı küçük değişiklikler var. Başlangıçta Dontos kaçış sırasında başka birinin Sansa'yı denize doğru kürek çekmesini planlıyormuş. Sir Dontos yüzünü ona doğru kaldırdı. Seni kaleden çıkarmak en zoru olacak. Seni kaleden çıkarmak en zoru bu olacak. Dışarı çıktığında küçük bir kayı olan bir delikanlı tanıyorum. Biraz para ve biraz şarap karşılığında seni denize tanıdığım balıkçıları götürecek. Dilsiz olduğu için soru sormuyor ve cevap vermiyor. Bir dilsiz. Buzdan iniler Sansa'nın omurgasını tırmaladı. Kralın adaleti dilsizdi ve Sir Elini görmek bile içine korkuyla dolduruyordu. Bu ne zaman olacak? Şimdi gidebilir miyiz? Bu gece mi? Hayır dedim, korkarım olmaz. Önce dostlarımla konuşmalı ve zamana geldiğinde sizi kaleden çıkarmanın kesin bir yolunu bulmalıyım. Bu ne kolay ne de çabuk olacak. Onlar da beni izliyor. Hikaye bu şekilde işlenseydi ölecek kişi muhtemelen bu ismi olmayan dilsiz olacaktı ve Sir Dontos da Ay oğlan olarak Kızılkale'de hayatına devam edecekti yahut edecek miydi? Onun kaderi için iki olasılık gördüm. Ya sorgu sual sırasında Dontos şüphe olup sorgulanacak ve konuşacaktı ki serçe parmağın Foyce'un ortaya çıkması demek bu. Ya da Tyrion meselesi yeterince dikkat dağıttığı için gözden ırak serçe parmağın kaledeki adamı olmaya devam edecekti. İkincisi daha olası geldi. Tabi sonra Martin Dontos ile işini bittiğine karar verip dilsiz ile yer değiştirmesine karar kılmış gibi gözüküyor. Ayrıca bu pasajda Dontos'un tek başına hareket etmediğini gösteren bir dostlar itirafı da var. Serçe parmak sürprizi içinde bu kısmı silmesi makul geldi. Kralların çarpışmasıyla ilgili minik birkaç değişiklikten hızlıca bahsedeceğim ve videoyu da sonlandıracağım. İlk olarak Dany'nin ejderhası Rhaegal'ın ilk adı Rhaegor'muş. Bu isim görünüşe göre ölen oğlu Rhaego'ya ithafen seçildi ama
Oğlunun ismi de kendi abisi Rhaegar'dan geliyordu. Her şekilde isim ona gönderme olsa da Rhaegar doğrudan ona ithafen gibi göründüğünden yazar ismi doğrudan Rhaegar'dan gelecek şekilde değiştirmiş diye düşünüyorum. İkincisi Sir Gregor'un işkencesi gıdıklayıcının ilk adı Kavalcıymış. Herhalde kaval çalıp duruyordu. Üçüncüsü Harrenhal zanesi Güzel Piyan'ın ilk adı da Güzel Mia'ymış. Niye isim değiştirmiş hiç bilmiyorum. Dördüncü olarak Zara Zoan Daxos'un ilk adı Jara Joan Daxos'muş. Telaffuz bile demedim. Yani ikisinde telaffuzu zor ama Zara ismi daha kolay söyleniyor. Değiştiğine sevindim. Beşinci olarak Greyjoy sancağının aslında bir Kraken'in kolları gibi 3 kuyruğa sahip olması gerekiyormuş ama değişmiş. Renly öldüğünde Catelyn'in taş gibi hareketsiz olduğunu söyleyen bir silinmiş satır varmış. O da silinmiş. Evet, videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki hafta 3 kitap taslağıyla devam edeceğiz inşallah. Umarım siz de eğlenceli bulmuşsunuzdur. Daha fazla kişiye ulaşmak ve kanalımızın büyümesine yardımcı olmak adına videoyu paylaşmayı ve beğendiğe basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorum desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.